Avrupa korkuyor ve bu korku da haklı. İki Dünya Savaşı'nın merkezi olmuş yaşlı kıta şimdi benzer ama belki de daha derin ve daha büyük bir korku ve kaosa doğru sürükleniyor. Huzur ve refah dönemi sona mı eriyor? Avrupa halkları ve aklı selim yöneticiler endişeli ancak kıtanın küreselci liderleri Avrupa'yı adeta çöküşe ve karanlığa götürecek hamlelerde ısrarcı görünüyor. Rusya ve Ukrayna savaşında bütün hesaplar ters tepti. Savaştan devasa kazanç elde edenler kendilerini seçen insanların geleceğini tehlikeye atacak akıl almaz kararlar aldı. Ancak süreç kontrolden çıktı. Sıra dışı gelişmeler yaşanırken Avrupa Rusya'dan sonra ABD'den de ağır bir darbe yedi ve nasıl güvenlik sağlayacağı konusunda derin bir korku yaşıyor. Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa, ABD ve Rusya arasında iki nüfuz bölgesi olarak paylaşılmıştı. İki büyük savaşın tetikleyicisi Almanya, ABD tarafından kısmen etkisizleştirilerek hadım edildi ve silahsızlandırıldı. Sonrasında da güvenliğini tamamen Washington'a emanet etti. Almanya sanayi devi olmasına rağmen siyasi nüfuzdan yoksun kaldı. Trump'ın artık kendi güvenliğinizi siz sağlamak zorundasınız açıklaması sonrası Almanya ordusunu yeniden güçlendirmek ve siyasi ağırlık kazanmak için Rusya'yı tehdit olarak göstererek adeta savaş hazırlıklarına başladı. Bütün büyük tarihler sonrası da Rusya daha önce 50 yıl boyunca işgal ettiği Almanya'nın savaş reaksiyonlarını tekrar test etmeye ve gözdağı vermeye başladı. Putin Avrupa savaş istiyorsa alacak şeklindeki açıklamasıyla da artık açıktan meydan okuyor ve yeni askerlik yasasıyla oturum izni ve vatandaşlık için orduya katılıp cepheye gitmek şart koşuldu. Rusya ordusunu büyütüyor ve Avrupa ile savaşa hazırlıyor. Planın diğer cephesinde ise Trump'ın ve dolaylı olarak da İngiltere'nin Avrupa Birliği'ni çökertmeye yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Trump özellikle Alaska zirvesi sonrasında Rusya ile Ukrayna ve Avrupa'nın geleceğine dair anlaşmaya vardı ve devasa bir ticaret ve işbirliği planı hazırladı. Bu planın gölgesinde eski görkemli günlerine dönmeyi arzulayan İngiltere'nin Avrupa'yı Rusya'nın önüne adeta yem olarak atma stratejileri de mevcut. Avrupa şimdi hem içeriden hem dışarıdan sarsılıyor, güvenlik, birlik ve gelecek sorgulanıyor. Programın tamamını izlediğinizde Avrupa'yı bekleyen kader hakkında bilgi sahibi olacak ve yakın gelecekte neler yaşayacağımızı da görebileceksiniz. Merhabalar dostlar, yine dop dolu ve özel bir video ile karşınızdayım. Sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yazarak bana destek olmanız. Yapacağınız her etkileşim çok değerli. Abone olarak başka yerlerde kolaylıkla bulamayacağınız özel içeriklere ulaşabilirsiniz ve sembolik de olsa katıl butonuna tıklayarak yeni videolarım için beni destekleyebilirsiniz. Unutmayın, bu kanal tamamen özgür ve bağımsız, tüm içeriklerde bu yüzden daha cesur. Lafı çok uzatmadan başlayalım. İçinde bulunduğumuz sistem artık fiilen yıkıldı ve dünya genelinde de yeni sistemdeki roller ve güç dengeleri için acımasız bir rekabet ve yarış başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla yıkılan kapitalist sistemin tabutuna son çivilerde çakılmış oldu dersek abartmamış oluruz. Aradan çok zaman geçti ve çok fazla bilgi kirliliği olduğu için Rusya-Ukrayna savaşının gerçekte nasıl başladığına dair ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum öncelikle ve müsaadenizle. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden kopartıldıktan sonra Batı tarafından verilen güvenlik garantilerinin hiçbiri uygulanmamış ve Rusya'nın dibinde olan bu ülke NATO kapsamında silahlandırılmaya başlamış ve verilen tüm garantiler göz ardı edilmişti. Sonrasında İngiltere başta olmak üzere küreselciler, Ukrayna'daki banderacılar yani yerli ultra milliyetçi grupları eğiterek ve silahlandırarak ülkenin doğusundaki Rus nüfusun yaşadığı Donbas'a saldırtmaya başlamış ve tabii ki çok kanlı olaylara da zemin hazırlamışlardı. Herkes Rusya-Ukrayna savaşının 2022'de başladığını düşünse de bu savaş aslında 20 Şubat 2014 tarihinde bahsettiğim olaylarla birlikte başlamıştı.
Ukrayna ordusu tarafından da desteklenen 100 bin kişilik ultramilliyetçi bir gücün Donbas'a saldıracağı istihbaratını alan Putin 48 saat içerisinde bir karar vermek zorunda kalmış ve 24 Şubat 2022'de Rusya Ukrayna'yı fiili olarak işgal etti ve Rusya-Ukrayna savaşı bugünkü haline ulaştı. Savaşın başlangıcıyla birlikte de Rusya tarafından ıslak imzalı saldırı emirleri ele geçirilerek dünyayla paylaşıldı ama başta bizim kırmızı viladalı ekran ibişleri olmak üzere NATO medyası bunu tamamen görmezden gelmeyi tercih etmişti. Ukrayna Ulusal Muhafız Komutanı General Nikolay Balan tarafından imzalanan Donbas'a saldırı emrinde 2016'dan beri Amerikalı ve İngiliz eğitmenler tarafından NATO standartına göre eğitilmiş olan Ukrayna'nın 80. ayrı hava saldırı tugayının Donbas'a saldırılması emredilmişti. Ekranda gördüğünüz yine aynı belgede Ukrayna Ulusal Muhafızları emrine göre milliyetçilerin muharebe koordinasyonu faaliyetlerinin 28 Şubat'tan önce tamamlanmasının emredildiği, hedeflerinin Mart ayına kadar Donbas'ta muharebe görevlerini gerçekleştirmeye hazır olmak olduğu da net bir şekilde görülüyor. Tamamlanması emredilen faaliyetler ise açık bir şekilde bölgedeki Rus nüfusun temizlenmesi olarak özetleniyor. İşte Putin o kritik 48 saatte buna karar vermek zorundaydı ve istemese de savaş emri vererek bölgedeki Rus nüfusunun hayatını korumak ve NATO'nun genişlemesini durdurmak için hamlesini yaptı. Zaten biliyorsunuz bu savaş Rusya-Ukrayna savaşı değil, NATO-Ukrayna savaşı olarak bugüne kadar geldi. Putin'in planının 100 bin kişilik bir güçle saldırarak Donbas katliamını sert bir şekilde engellemek ve Ukrayna'yı barış masasına oturtarak bu işi uzatmamaktı. Nitekim Putin planında da başarılı oldu ve ağır darbe alan Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen barış masasına oturdu ve Rusya'nın ortaya koyduğu maddeleri kabul ederek barış antlaşmasını imzaladı. İmzalamasına ama dönemin İngiltere Başbakanı ve İzmit'te halk tarafından linç edilmiş olan tescilli vatan haini Ali Kemal'in öz torunu olan Boris Johnson, Ukrayna heyetini tekme tokat ve küfürler ve azarlar eşliğinde barış masasından kulağa tutularak kaldırıldı ve savaşacaksınız lan diyerek kovuldu. Tabii sonradan ortaya çıkan belgelerde de Boris Johnson'ın özellikle drone ticaretinden muazzam bir servet ettiği de ortalığa saçıldı ama bu kimin umrunda? Tıpkı bu işte yani silah satışından muazzam karlar elde eden diğer Avrupa Birliği yöneticileri gibi. Bu insanlar için insan hayatının zerre değeri hiçbir zaman olmamıştır. Tıpkı pamuk tarlalarında köle çalıştıran bir zalimin torunu olan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin. Kanalı takip edenler bilir, bu Ursula ve çantacısı olan eski Estonya Başbakanı şimdinin Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Kaja Kallas durumun kötüye gittiğini görünce apar topar vaziyette Çin'e ben ettim sen etme diyerek durumu kurtarma planıyla gitmişlerdi. Xi Jinping de bunları Pekin'de havaalanında tarifeli bir otobüsle protokol olmadan aldırıp bir çay ikram edip yine bir otobüsle Pekin turu attırıp havalimanından geri postalamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce bizim evde dönem dönem Ukrayna devlet televizyonlarının yayınlarını da takip ederdik. Daha öncesinde çok düzgün ve kültürel bir yayın çizgisine sahip olan UA TV savaştan bir sene öncesinde inanılmaz bir şekilde çok milliyetçi ve saldırgan bir yayın politikasına da geçiş yapmıştı. Kısaca İngiltere medya aracılığıyla da Ukrayna halkını bu savaşa adım adım hazırlamıştı. Evet hep söylerim, İngiltere 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'ye kaptırdığı eski gücüne geri sahip olabilmek için kıvrım kıvrım kıvranıyor. Sürekli sömürge kaybı yaşayan İngiltere ekonomisi de eski günlerini mumla arıyor. O yüzden de İngiltere sürekli olarak yeni hesaplar peşinde ve bildiğiniz gibi savaşlar zenginleşmenin en garantili yoludur. Bu İngiltere önce Brexit'le Avrupa Birliği'ne ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya büyük bir kazık attı.
Sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşını çıkartarak bu kazığını daha derinlere soktu ama hesaplar da değişmeye başladı. Ukrayna artık fiili olarak yenik bir ülke konumuna geçti ve hesaplar elde patladı. İngiltere'nin hamlesinin farkında olan Trump ise durumu birden tersine çevirecek bir hamleyle hem İngiltere'yi hem de Avrupa Birliği'ni paniğe soktu. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının baş sorumlusu olarak açık bir şekilde her yerde İngiltere'yi gösteriyor ve Biden döneminde alınan kararlarla birlikte ABD bütçesine açılan korkunç delikten bir an önce kurtulmak ve resesyona giren ABD ekonomisini kurtarmak için de Rusya ile anlaşma yoluna gitti. Önce Ukrayna'ya yapılan yardımlar azaltıldı, sonra da kesildi. Şimdi de 28 maddelik bir barış planı bütün Avrupa'yı paniğe soktu. Hazmı oldukça zor ve kabul edilemez bu barış planı neredeyse Ukrayna'ya ağır bir kapitülasyonla teslim olmasını emrediyor. Ve Trump kendine has üslubuyla Ukrayna Devlet Başkanı eski komedyen Zelenski'yi azarlar ve hakaretler eşliğinde barışa zorluyor. Neredeyse adamın bir tokat atmadığı kaldı. İngiltere ve Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın teslim olmadan bu savaşa devam edebilmesi için yeni yollar ve çıkışlar aramaya çalışıyor. Ve işte asıl çok ilginç ve dikkat çekici bir gelişme de tam bu noktada yaşanıyor. Geçmişte iki dünya savaşını çıkartmış ve Avrupa'yı komple işgal etmiş ama sonrasında da Rusya tarafından işgal edilmiş ve eş zamanlı olarak da ABD tarafından hadım edilerek uydu devlet konumuna sokulan Almanya askeri olarak güçlenmeye ve dünya sahnesinde tekrar yerini alma hayalleri kurmaya başladı ve bunun için ilk önce ordusunu yeniden güçlendirme çabalarına girdi. Dediğim gibi sistem yıkıldı ve bütün devletler yeni sistemdeki yerlerini sağlama almak için hamle üzerine hamle yapıyor. Tamam, iyi hoş, Almanya'da para var, bununla iyi bir ordu inşa edilebilir ama sorun orduya kimin alınacağı. Liberal politikalar yüzünden Alman gençlerinin çok büyük bir yüzdesi askerliğe karşı çıkıyor ve gitmeyeceğini açıkça beyan ediyor. Temel eğitimlere katılan küçük bir yüzde ise askeri eğitmenler tarafından işe yarılamaz, kaput denilerek orduya alınmıyor. O yüzden Almanya askeri personel konusunda göçmenlere bel bağlamış durumda ama taşıma suyla değirmen dönmez, bu tutar mı onu zaman içerisinde birlikte göreceğiz. Almanya güçlü bir sanayi devleti ama sanayisi de son dönemde darbe üstüne darbe alıyor. Otomotivdeki tahtını neredeyse Çin'e kaptırmış durumda ve görünen o ki bu durum artarak devam edecek. Bilmeyenlere hatırlatmak istiyorum, Almanya'nın en önemli ticari limanı Hamburg limanıdır ve burası uzun süredir Çin'e ait. Bu uzun vadeli hisse devri 2 sene önce sessiz sedasız gerçekleştirildi dostlar. Hep söylemişimdir, Avrupa'daki hiçbir devlet birbirini sevmez, zaten devletlerin de dostu olmaz. ABD Almanları güvenlik olarak ortada bıraktı ve İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla attığı kazık sonrası durumu toparlayabilmek için askeri anlamda güçlenme arzularıyla yanıp tutuşuyorlar. Ama bakalım Trump efendi Almanya'nın yeniden eskisi gibi askeri açıdan güçlü bir devlet olmasına müsaade edecek mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü Almanya'nın geçmişi oldukça sabıkalı, malumunuz. Geçmişten hiçbir ders almadan ve halen dökülen ordusuna rağmen Almanya zaman zaman kuyruğu dik tutmaya çalışarak arada bir Rusya'ya da efelenerek belki de geçmiş travmalarından kurtulmaya ve yeni sistemde yer almaya çalışıyor. Ama işi oldukça zor çünkü her şeyden önce ordunun modernizasyonu için ihtiyaç duyulan rakam 300 milyar avronun üstünde. Bu rakama personel giderleri de dahil değil ki zaten ortada personel filan da yok bu arada. Batı'ya artık hiçbir şekilde güvenmeyen Putin ise ara ara hem dronlarla hem de savaş uçağı tacizleriyle Almanya'nın askeri yeterliliğini test etmeye, aynı zamanda da bir gözdağı vermeye başladı.
Rusya kimi zaman Almanya'nın farklı yerinde uçurduğu dronlarla ortalığı karıştırıyor, hava uyarı sistemleri ne zaman devreye girerek aktif oluyor, tepkime hızları ve kapasiteleri nasıl diye ölçümleme yapıyor ve 2 gün önce de Polonya hava sahasına 2 MiG-31 sokarak Patriot hava savunma sistemlerinin ne hızda devreye gireceğini test etti. Bir taraftan da Merze diyor ki madem bu kadar laf söylüyorsun bir kapasiteni görelim test edelim. Bu jet tacizinin Putin'in Avrupa savaş istiyorsa alacak açıklamasının hemen ardından yapılması ise oldukça manidar. Uzun süredir silahlandırılarak Rusya'ya karşı koz haline getirilmek istenen Polonya ise devlet başkanı Donald Tusk'un "Hayır yanlış söylemedim. Bizim Viledalı ibişler her boku İngilizce söylemeye çabaladığı için Tusk dese de bu adamın adının okunuşu Donald Tusk'tur. Devam edelim. Polonya halkı Rusya'nın kendileri için bir tehdit oluşturmadığı görüşünde ve Rusya ile asla savaşmak istemiyorlar. Ama bu Tusk Polonya'nın başını yakmaya niyetli. Rusya cephesinde ise yeni gelişmeler var. Geçtiğimiz hafta Rusya'da yeni bir askeri kararname yayınlandı. Vatandaşlık başvuruları ve kalıcı oturum izinlerinde 1 yıllık askeri sözleşme şartı getirildi. Avrupa'nın daha doğrusu Avrupalı liderlerin savaşmaktaki arzusunu gören Putin mevcut ordusunu büyütmek için yeni hamlelere de başlamış durumda. Elbette bu kararın alınması özellikle Özbekistan başta olmak üzere Asya'daki diğer Türkiye Cumhuriyetlerden Rusya'ya göçün son derece hızlanmış olması da çok önemli bir diğer etken. Putin daha önce Sovyetler Birliği döneminde hepimiz bir arada yaşıyorduk, sonra siz daha iyi olacağını düşünerek ABD'nin gazıyla kopup gittiniz ama umduğunuzu bulamadınız. Madem tekrar bize dönmek istiyorsunuz, Rusya'daki imkanlardan ve ülkenin korumasından faydalanmak istiyorsunuz, o zaman önce bu ülkeye olan borcunuzu ödemek zorundasınız, dedi ve kararnameyi yayınladı. Ayrıca Rusya'da yeni başlayan bu uygulama çok uzun süredir ABD başta olmak üzere Avrupa genelinde zaten çok yaygın. Amerikan donanması vatandaşlık almak isteyen Latin Amerikalılar ve 3. Dünya ülkelerinden gelenlerle dolu malumunuz. Ve tabii ki üniversite eğitimini tamamlamak isteyen ABD'li gençler. ABD demişken tekrar hatırlatmakta fayda var. Parayı çok seven Trump, Putin'le Alaska zirvesinde mutabık kaldığı konuları sırayla hayata geçiriyor. Zelenski'yi hakaretler eşliğinde Rusya'ya teslim olmaya zorluyor ve sen zaten kaybettin diyerek aşağılıyor. Trump, Rusya'daki el değmemiş kaynaklarla ilgili Putin'le birçok konuda anlaştı ve hayal bile edilemeyen bir ABD-Rusya işbirliği şu an bütün dünyanın gündemine oturmuş durumda. Trump bütün bunların etkisiyle hem kendi ekonomisini kurtarabilmek hem Rusya ile yeni bir karlı ticari döneme girmek hem de Avrupa Birliği'nden ebediyen kurtulmak için Avrupa'yı Putin'in insafına terk etmiş vaziyette. Görünen o ki hem İngiltere hem de Avrupa Birliği Ukrayna'da yaptıkları için tıpkı daha önceki dünya savaşlarının sonunda olduğu gibi korkunç bedeller ödeme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Tarihi biraz incelerseniz tüm yeni sistemlerin büyük savaşlardan sonra ancak kurulabildiğini görürsünüz ve yine savaşların kronolojik periyotlarına bakarsanız o tarihin çok ama çok yakın olduğunu görebilirsiniz. Avrupa ateşten gömlek giymeye çok yakın, halklar korkuyor ama para hırsıyla tutuşan yöneticiler bu ateşi büyütmeye kararlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.